Tarihimiz medarı iftiharımız diyebileceğimiz tarihe damgasını vurmuş şahıslarla dolu. Misal çağ açıp çağ kapatan bir ecdadımız var. Daha ne olsun. Ya da yazdığı eserler Avrupa'da ders kitabı niteliğinde okutulan İbn Sina'mız var. Hatta 3 kıtaya yayıldığımız yetmezmiş gibi bir de dünya haritasını çizdik. Biri reis sağ olsun. Ya da bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüse çareyi yine Türkler buldu. Göğsümüz kabardı. Ver Mehter Marşı. Sahi sıfırdan devlet kuran kurtaran kaç millet tanıyor? Ki yıkıldıkça yeni bir devlet kurup bağımsızlığından taviz vermeden kimsenin hakimiyeti altında yaşayamayan, tabi bir de madalyonun öteki yüzü de var. Bu şahsiyetlerin sadece birini terazinin bir kefesine koysan, terazinin diğer kefesine hepsini katsan yine de daha hafif gelecekler de yok değil. Onlar da zat hallerince insanlık için küçük, kendileri için büyük olaylar başardılar. Misal Banker Castelli olarak bilinen Şener Şenol, Köprü Saat Kulesi gibi bir mum tarihi yapıyı satan Sülün Osman, çılgın projelerin mimarı Jet Fadıl, kendine karakol kuran Eyüplü Halit, Mussolini'yi bile dolandırdı. Tansu Çiller'i bile dolandıran Parsa'dan. Yakın zamanda bulmak için tüm dünyayı ayağa kaldırdığım Tosuncumuz var. Onu da unutmamak gerek. Tabi Çiftlik Bank'ı unutmak mümkünse. Fatih Sultan Mehmet ile mukayese edilen, uğruna şiirler yazılan... Bilemeyen insanlar hadi canım çocuk yaşta insan bunu nasıl yapar der. Fakat bizler Fatih Sultan Mehmet'in 13 yaşında tahta geçirildiğini, 21 yaşında İstanbul'u fethettiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden Mehmet Bey'i tebrik ediyorum. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. İşte böyle yapınca terazinin gönyesi şaşıyor. Bizde ne Tosuncuklar biter ne Sülün Osmanlar. Sadece isim değiştirir, şekil değiştirir. Değişmeyen tek şey kolay yoldan para kazanma arzusu. Ya bizde köprü, saat kulesi alacak göz var mı diyenler artık dolandırıcılıkla şekil değiştirdi. Kısacası 21. yüzyıl dolandırıcılık yöntemlerini ele aldı ki ruhunuz bile duymadan dolandırılmayasınız. X prens servetini dağıtıyor. Y kurumuna verdiğiniz parayı geri al. Bulgaristan'dan geleceğim ama yol parası lazım. Teröristler hesabınızı ele geçir. Polisler peşinize düş. Mucize zayıflama çayıyla bir ayda 30 kilo verin. Hatta onu sabahlara kadar mutlu edin. Genelde bu tür mesajları milyonlarca kişiye gönderirler. Tabi bunlara bakıp gülüp geçenler de yok değil. Scam çalışıp dolandırılınca insanlar utancından polise bile gidemez. Zaten gidenleri de pek polis takmaz. X kişisi Bulgaristan'da çok mutsuzmuş. Maddi imkansızlıklardan dolayı da Türkiye'ye gelmek istediği halde gelemiyormuş. Numarayı da yanlışlıkla aramış. İşte bu kahramanımız da dolandırıcı diye düşünmeyip kader, ilahi işaret diye düşünüp sohbeti muhabbeti ilerletip iyice kıza kapılıp iş dışındaki zamanını telefonla internetle geçirip duruyormuş. Sonra bu telefonlar bıçak gibi kesilmiş. Tabi adam da yaşam enerjisi almış gibi ortalıkta dolaşıyormuş. Sonradan öğrenilmiş ki kadın Türkiye'ye gelip bununla evlenmek istemiş. Pasaport işlemleri için 5.000 euro para kaptırmış. Hikaye tanıdık geldi mi? Yok canım diyen var mı bu numaraları? Hayatta yapmam diyenler. Siz yine de büyük konuşmayın. Hatta artık bunun geyini yapıyor gümrük çalışanları. Elinde çiçeklerle kız istemeye gitmiş gibi takım elbiseli kravatlı birini görünce otomatikmen soruyormuş. Bulgaristan'dan misafir mi geliyor? Neler yaşanmadı ki? 2003 yılında Theranos isimli medikal şirketin 19 yaşındaki kurucusu Elizabeth Holmes Forbes'a kendi servetini yaratmış en zengin kadın milyarder olarak kapak oldu. Şimdi ise 80 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya. Elizabeth Edison adlı bir aletle sadece bir damla kanla güzelce sağlık testi yapıldığını iddia ediyor. Daha sonra şirketten ayrılan eski bir çalışan Post Journal'e verdiği demeçte bu aletin çalışmadığını, kandırmacı olduğunu ifşa etti. 2004 yılında Benny Otori adında bir yapımcı Gılgamış Destan filmini yapacağım diye Türkiye'ye geldi. Özen Film ve Umut Sanat firmaları ile işbirliğinde sonra her gece başka bir kulüpte farklı bir sanatçıyla kimi görse seni filmde oynatacağım diyerek başlıyor. Listede kimler yok ki? Özgün Amal, Hülya Avşar, Hande Ataizi, Kenan İmzalıoğlu, şarkıcı Nes, daha bir sürü aktör, aktris. Film için dekordu, yemekti derken Özen Film ve Umut Sanat o zamanın parasıyla 1 milyon dolara yakın dolandırılıyor. Ve çekimleri de bir sene boyunca türlü bahanelerle oyalanıp erteleniyor. O bir senede de Türkiye'de gününü gün ederken hem de bir yandan kasasını dolduruyor. Bir günde de pılıyı pırtıyı toplayıp kaçıp gidiyor. Hem Türkiye'den hem de İngiltere'den davalar devam ediyor. Ancak ortada bir adres bile yok. Tel kağıtları yerine ulaşmıyor ki. Dolandırıcıların bir diğer hedefi ise kitap bastırmaya hevesli insanlar. Bunun için yeni yayın evleri türedi. Şimdi en basit haliyle şöyle düşün. Yayın evi senden 1000 tane kitap bastıracağım diye para alıyor. E-Devlet'ten bandrol kontrolü yaptığın zaman da gerçekten de 1000 kitap görünüyor. Sana da 100 tane kargo ile geldi. Sonra eş dost akraba internetten sipariş etmek istediği zaman da kitap tükendi cevabı alıyor. Kitabın çok beğenildi diyor. Siz de öyle sanıyorsunuz. Hemen çalışmalara başlayıp elinize geçen tüm parayla
İkinci bir 1000 adet baskısı yaptırmak istiyoruz. Sonra üçüncü. İşin aslında öyle olmuyor. Keşke öyle olsa. Kitap 100 adet basılı size gönderilmiş. Üstelik merdiven altı yöntemiyle dijital baskı dediğimiz fotokopi makinalarıyla. Unutmadan geriye kalan 900 bandrolü de başka gerçekten satışı olan bir kitaba çakıyor. Bandrol dediğimiz şey de zaten 40-50 TL bir şey. Gelelim şeytanın aklına bile gelmeyecek yöntemleri. Dijital kanallardan bahsediyor. Telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, hatta çocuğun eline verdiği tabletten, banka hesaplarınıza, kısacası her yerdeler ve görünmezler. Siz olayı anlayana kadar da çoktan alacaklarını alıp bir sonraki kurbana geçiyorlar. Hesap hacklemekten tutun kart kopyalamaya kadar. İşte dolandırılmamak için bilmeniz gereken yöntemler. Gelin iyisi mi? İş başa gelmeden bu yöntemleri şöyle bir ele alalım. Bu yöntemin mucidi bizim Sülün Osman'ın İtalya şubesi Eyfel Kulesi'ni ilk kez satmayı başaran Çek asıllı Victor Lustig. Yanında büyük bir makineyle gelen Lustig, insanlara bu makinenin boş beyaz bir kağıt konulduğunda $100 banknot bastığını söylerdi. Aslında makineyi satmak istemediğini, ancak acil paraya ihtiyacı olduğunu, makinenin ise yavaş çalıştığını, günde sadece 10 banknot basabileceğini söyleyerek insanları inandırır. Victor'un zamanı yoktur ama zamanı olan birileri hep vardır. Öyle ya, altın yumurtlayan tavuğu kim istemez? Hatta bir iki kez makineyi yanınızda dener. Gerçekten para basabildiğini gösterir. Her makine bir süre sonra para yerine boş kağıt vermeye başladığında Victor çok uzaklarda olurdu. Çok basit bir yöntemmiş gibi görünse de bu makineler 50 bin ile 100 bin dolar arası, artık ne kadar okutursan kör tuttuğunu öpermiş. Tuzlama yöntemi. Aslında yemleme taktiği de denilebilir. Amerika'nın altına hücum dönemlerinde oldukça kullanılan bir yöntem. Tüfek kovanları içerisine altın tozu doldurularak mağara duvarlarına ateş etmeyi içeren bu yöntem sayesinde yüzlerce insan içerisinde hiç altın bulunmayan mağaralarda altın var sanarak para harcadılar. Yöntemin ismi buradan geliyor. Birçok filme, hatta yerlilerde de kullanıldı. Konu olan bu yöntem araziyi değerli göstermek için yapılan birçok farklı yönteme de ilham oldu. Petrol, su, altın, değerli taşlar, madenler, özellikle günümüzde de define var diye söylenti oluşturarak ve yüksek fiyatlara arazi satın alma olayları. Tabi dedektörler de adamı yalancı çıkartmıyorlar sağ olsunlar. Bir benzeri de köprü geçecek, yol geçecek hikayeleri. Bu yöntemi yaşamayan kaldıysa da mutlaka duymuşsunuzdur. Benim bankada param var ama çekemiyorum ile başlayan e-postalar, mesajlar. Olur ya, işte bu yöntem genelde Çinli iş kadınları, Amerikalı bankacıların parasını üzerine alamayıp ülkesine de dönemeyen, zor durumda olan zavallı iş adamlarının olduğu maillerin tamamının atası. Bu yöntem ilk kez İspanya'da bir hapishanede olduğunu söyleyen bir dolandırıcı tarafından sergilenmiş. Ta 1800'lü yıllarda. Zengin bir adama mektup yazan dolandırıcı, çok büyük bir soygun yaptığı için hapiste olduğunu, ancak soygun sırasında eline geçen hazinenin tamamını bir yere sakladığını ve eğer bu zengin adam ona yardımcı olursa hazineden çok büyük bir miktarda pay vereceğini söylemiş. Zengin adamın yapması gereken tek şey dolandırıcıyı hapishaneden çıkartabilmek için belli başlı küçük görevlerini yerine getirmek. Gardiyana rüşvet ver, müdüre rüşvet ver, hakime rüşvet ver. İspanyol mahkum yöntemi 1900'lerde posta yoluyla, sonraları da telefondan, günümüzde ise mail, WhatsApp, Instagram yoluna terfi etmiş. Artık İspanyol bir mahkum değil, bankadan parasını alamayan bir prens ya da bir bankacı, muhasebeci vesaire olabiliyor sevgili dolandırıcımız. Paranın bankadan alınabilmesi için ana paradan kesilmeyen %1'lik bir havale ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ben buna hayatta inanmam demeyin. 2023 yılında imam bir arkadaşım telaşlı gelip bana gizlice Kenya'dan mesaj aldığını ve acil paraya ihtiyacı olduğunu söylediğinde çok gülmüştüm. Meğer bir haftadır gizlice adamlarla mesajlaşıp zengin olma hayalleri kuruyormuş. Allah'tan o an parası yoktu da dolandırılmadı. Yaşlı insanlara hedef alan bu yöntemde dolandırıcımız torunu olduğunu bildiği hedefi arayarak ya da mail göndererek zor durumda olduğunu ve acil paraya ihtiyacı olduğunu, özellikle tutuklandığım gibi kendi anne ve babasına söyleyemeyeceği durumlar oluşturarak hedefin duygularını oynar ve para koparmaya çalışır. Bu yöntemin anne babadan, arkadaşlardan para isteyen versiyonları da mevcut. Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar torunu rolünü Facebook hesabı kopyalayarak oynuyor ve bu yöntem hala işe yarıyor. Haberlerde bununla ilgili fazlaca başlık görebilirsiniz. Eskiden sesini toruna benzetmek, artık o bile lazım değil. Ne de olsa teknoloji gelişti. Yapay zeka sağ olsun. En yaygın yöntemi günümüzde de Tinder ya da sosyal medya üzerinden uygulanmakta. En basit haliyle dolandırıcımız genelde yurt dışında yaşamakta olan bir erkek kızdır. Hedefle uzun zaman konuşarak romantik bir ilişki başlatır ve sonunda evlenmeye karar verirler. Ancak dolandırıcımızın ülkeden çıkabilmek için paraya ihtiyacı var. Ve hedefimiz gerekli miktarı kendisine iletir. Başta küçük paralardır bunlar. Uçak bileti için vesaire. Kendisini farklı bir kişi olarak tanıtıp zengin insanlarla evlenen ve sonradan sudan sebeplerle boşanan, galiba ünlülerimizde de var böyle, kendisini başka biri olarak tanıtıp
Evlendiği gün takıları alıp kaybolan gelin damat hikayeleri de bu yönteme dahildir. Eğer bir yerde Bulgaristan'da yaşıyorum, boşandım, ülkeme dönmek, evlenmek istiyorum yazısı mesajı görürseniz 2 kere düşünün. Müge Anlı'da ağlayarak yardım istediğiniz görmemek umuduyla yapıyoruz uyarma. Ülkemizde genelde cinci hocalar tarafından gururla temsil edilen bu yöntemde hocamız hedefe ona büyü yapıldığını, ancak bu büyünün parayla altınla yapıldığını ve büyüyü bozmak için paranın altının getirilmesi gerektiğini söyler. Hocamız getirilen para altını sahtesiyle değiştirir ve büyünün bozulduğunu söyleyerek ortadan kaybolur. Din sömürücüsü bu tayfanın fiyat tarifesi de dudak uçuklatacak cinsten. Bir üfürüğün, bir muskanın fiyatının 5.000-10.000 TL olduğunu duydum. Özellikle o hal ilanı, ülkemizin karışık politik durumu gibi sebeplerden dolayı insanların otoriteden korkması, korkutulması nedeniyle ülkemizde oldukça popüler bir yöntem. Kendini polis, hakim ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcımız hedefi arayarak terör soruşturmasına isminin karıştığını ve mal varlıklarının incelenmesi gerektiğini söyler. Bazen kendi hesabına parayı göndermesini, bazen evdeki yastık altı tabir edilen altın paranın kendisine verilmesi gerektiğini söyleyerek hedefi dolandırır. Öyle bir panik ortamı oluştururlar ki İnsan o an sağlıklı düşünemez. Tabi arka planda siren telsiz sesleri eşliğinde bir de bunun MIT elemanı inversiyonları türedi. Emniyet personeli bir polise anlatmıştı. Yaşlı bir amcanın dolandırıcılığına dair bir ihbar. Amcamız artık son aşamaya gelmiş ve gidip ATM'den dolandırıcının hesabına parayı gönderecek. Polis ATM'lerin bulunduğu yerde amcayı beklemeye başlıyor. Amca geldiğinde hemen durumu anlatıyorlar. Polis emniyet amiri olduğunu söylediğinde beni koskoca bilmem kim emniyet müdürü aradı. Sen kim oluyorsun? Git başımdan diye çıkışıyor. Polis defalarca durumu anlatmaya çalışsa da amca kararlı parayı göndermekte. Sonunda savcı aranıyor, durum anlatılıyor. Amca savcıyla konuşturuluyor, nafile. Vazgeçmiyor. Aynı şeyleri savcıya söylüyor. Sonunda amca ikna olmuyor, parayı da gönderiyor. Ne savcı ne polis hiçbir şey yapamıyor. Çünkü ortada ne suç ne de şikayet var. İnsanlar o kadar korkuyorlar ki başlarına bir şey gelecek diye ellerinde ne var ne yok vermeye hazırlar. Üstelik bu tuzağa düşenler arasında alanında yetkin profesörler bile var. İşi ileri boyuta taşıyıp polis asker üniforması giyen titiz dolandırıcılarımız da var. Bu yöntemde dolandırıcımız eline gerçeğinden asla ayırt edilemeyecek sahte para olduğunu ve satmak istediğini söyler. Hedefin etrafı dolandırıcıların ortaklarıyla çevrilir ve onlar da bu sahte paralardan almak istediklerini söyleyerek hedefi satın alması için ikna ederler. Hedefe önce gerçek banknotların olduğu bir çanta gösterilir. Hatta bazen hedefe gerçek para verilir ve inceletmesi gerektiğini söylerler. Sonunda sahte para satışı gerçekleşeceği zaman çanta değiştirilir ve hedefe değersiz bir çanta verilir. Kurbanlar sahte para alışverişi suç olduğundan polise gidemezler. Bunun sahte altın külçesi ya da altın çakmak vesaire gibi varyantları da var. Dolandırıcılar bu yöntemde gümrükte takıldığı ucuz olduğunu ya da çalıntı olduğunu söyledikleri sahte ya da kalitesiz ürünleri orijinalmiş ya da çok kaliteli bir markaymış gibi göstererek satmaya çalışırlar. En çok karşılaşabileceğiniz şekli seyyar parfüm satıcıları. Gümrükte çalışan arkadaşının sayesinde orijinal Lacoste parfüm teknolojik alet 1/4 fiyatına. Dikkatli olun, oyuna gelmeyin. Kendinizce karlı bir alışveriş yaptım, 30.000 liralık telefonu 10.000'e kapattım diye sevinirken birkaç gün sonra telefonun maket olduğunu görebilirsin. Tabii cömert satıcımız çoktan puf. Dimyat'a pirince giderken meselesi. Irak dinarı değerinin politik ve ekonomik durumlar nedeniyle aşırı yükseleceği şeklinde insanlara yüksek fiyattan Irak dinarı satılmasına dayanan bu yöntem zamanında epey kullanılmış. Günümüzde ise artık işler kripto para dünyası yürüyor. Ethereum çok yükselecekmiş, Bitcoin 1 milyon dolar olacakmış gibi vaatlerde insanlara kara borsa tarzında satışlar yapılmakta. Genelde evli ve karısını kocasını aldatan eş üzerinden gerçekleştirilen bir yöntem. Ali ve Ayşe evli çiftimiz olsun. Bir gün Ali tesadüfen Fatma ile tanışabilir ve Fatma içeceğine ilaç atmış, onu baştan çıkarmış olabilir. Bu durumu Fatma'nın abisi, kardeşi, akrabası, aslında iş ortağı, tezgahı birlikte kuran öğrenir. Ali'yi arar, karısına söylemekle tehdit eder ve para ister. Ali parayı verir. Şanslıysa Fatma ve ortağı ortadan kaybolur. Yok şanslı değilse bu böyle devam eder. Yine de Ali'ye tavsiyemiz polise gitmesi yönünde. Özetle durum bu. Günümüzde özellikle internet ortamında gizli eşcinselleri ya da farklı cinsel fantazilere sahip insanlara yakınlaşıp onları videoya alıp görüntülerini çeken, daha sonra onları ifşa edeceğini söyleyerek para isteme şeklinde gerçekleşmekte. Hatta bir örneğini de yaşlı tarım zengini çiftçi adama genç bir kızla tuzak kurup adamın malını almaya niyetlenirken canını alıp adam korkudan kalp krizi geçirmişti. Bütün oyunları, yazışmaları deşifre olunca ortadan kaybolan bir grup biliyoruz. Davaları devam ediyor. Bu yöntemi her ne kadar dolandırıcılık olarak ele alsak da yöntemden ziyade kimilerince normal karşılanan pavyon adabı gibi bir şey. Basitçe şöyle çalışıyor. Masanıza güzel bir kadın oturur, bir şeyler sipariş eder. Masadan kalktığınızda
100 TL olması gereken hesabın 1000 TL olduğunu görürsünüz. Ülkemizde özellikle pavyon kültüründe zaten bunu hesaba katarak bu tür mekanlara gidersiniz. Ancak lüks bir restoranta gidip bu şekilde bir hesapla karşılaşırsanız ya da Tinder türevi çöp çatanlık sitelerinde tanıştığınız biri size anlaşmalı olduğu bir mekana götürürse hakkınızı aramakta fayda var. İçki fiyatlarını bilmediğimiz barlarda ya da menüdeki fiyatlar değiştirilerek zorla yüksek hesaplar ödetilmeye çalışılan yerler mevcut. Tarla sattıran güzeller şehir efsanesi değil. En basit haliyle içeriden bildiren garson bir arkadaş müşteriler çakır keyif olduktan sonra üstlü şişelerde boyalı sularla hesabı şişirdiğini söylüyordu. Zaten müşteri bunun içki olup olmadığını görecek anlayacak durumda değil. Meslek sırlarını ifşa ettiğimiz için kızmasınlar ama bu uyarıyı yılda bir iki kez tarla hasadı eline geçer geçmez soluğu oralarda alıp eşinin çocuklarının nafakasını bir gecede harcayıp üstüne dayak yiyip eve dönenleri düşündüğümüz için değil, suçu günahı olmayan o çocuklar için yapıyoruz. Kim bilir o tarlada ne emekleri, alın terileri var. Pavyon adabı dediğimiz şey bambaşka bir dünya. Misal kalkıp o kızlarla bir iki tur oynamanız bile farkında olmadan hesabınızın şişirilmesi anlamına geliyor. Tabii bu konuda şikayet olsa bile yapacak bir şey yok. Gönlümüzden geçen hiç gitmemeniz. Ama zarara kendi rızasıyla girene de merhamet edilmez diye uyarımızı yapıyoruz. İki dolandırıcının bir hedefe uyguladıkları yöntem. İlk dolandırıcımız hedefin yanına gider, biraz zaman geçirir, can sıkıntısına yazı tura oynamayı teklif eder. Bir süre oynadıktan sonra ikinci dolandırıcı olaya katılır. Biraz oynar ve bir bahaneyle ortamdan uzaklaşır. İkinci dolandırıcı gittiği zaman ilk dolandırıcımız hedefe hile yapmayı ve diğer adamı kandırmayı teklif eder. İkinci dolandırıcı geri geldiğinde sürekli kaybetmeye başlar. En sonunda sinirlenip ve kandırıldığını anladığını söyleyerek polisi aramakla tehdit eder. İlk dolandırıcımız ise sakin olmasını, ona biraz para vereceklerini ve polisi aramamasını söyler. Kurban biraz para verir ve olay tatlıya bağlanır. Dolandırıcılarımız uzakta yeniden buluşurlar. Dolandırıcımız zengin bir hedefi trafikte takip eder, ya önüne atlar ya da aracın önüne aniden fren yaparak kazaya iner. Genelde başka dolandırıcılar da etrafta bulunarak sahte görgü tanıklığı yaparlar ve bütün suçun kurbanda olduğunu ederler. Hatta sahte yön işareti levhalarını da oyuna dahil eden profesyoneller de var. Başına bir şey gelmesini istemeyen hedef polisi işe karıştırmadan dolandırıcımıza para vererek olayın üstünü kapatmaya çalışır. Zaten sakatlığa neden olduğu söylenerek ya da elinde kazanın kayıtlarının olduğu söylenerek para koparmak için işi uzun süre devam ederler. Genelde bu arkadaşlar şahinleriyle Lamborghini bulamazlarsa BMW'lere, Audi'lere musallat olurlar. İstedikleri kaza ortamı oluşunca da geçmiş olsun. Dolandırıcımız lüks bir mekana girer. Yemeğini yedikten sonra iş hesap ödemeye geldiğinde cüzdanını unuttuğunu söyler. Restoran sahibine evinin yakında olduğunu, cüzdanını almak için gidebileceğini, teminat olarak çok değer verdiği ve elinde kalan tek eşya olduğunu belirttiği bir eşyasını ki çoğunlukla saatini, kolyesini bırakmayı teklif eder. Dolandırıcımız restorandan çıktıktan bir süre sonra suç ortağı restorana girer ve saati görür. Restoran sahibine saati satın almak istediğini, bunun çok değerli olduğunu, eğer satmak istersen hemen x lira verebileceğini söyler. Tabii ki restoran sahibi satışı yapamaz. Emanettir neticede. Adam numarasını bırakır, fikrini değiştirirse aramasını söyler gider. Restoran sahibi ya da garson saatin sahibini kandırıp satmayı planlar. Dolandırıcımız geri döndüğünde yemek parası istemediğini ve saati satın almak istediğini söyler. Dolandırıcımız elinde kalan tek şeyin bu olduğunu ve kendisi için çok değerli olduğunu söyleyerek genelde babamdan kaldığı manevi değeri var, fiyatı arttırır. Sonunda ikna olur ve satar. Restoran sahibi yüklü bir miktara ve güzel bir yemek karşılığında satın almıştır. Sonrasında aradığınız numara bir türlü cevap vermez. Kurbanın artık bir saati var. Çok fazla farklı versiyonu bulunan eski bir yöntem. Kuyumcu benzeri bir yerde takma gözünü kaybettiğini iddia eden dolandırıcımız bulana misal 1000 TL ödül vereceğini söyleyerek kuyumcuya kartını bırakır gider. Ertesi gün gelen başka bir dolandırıcı takma gözü bulmuş gibi davranarak kuyumcuya sahibinin kim olduğunu sorar. Kuyumcu kendisinin üreteceğini söylese de dolandırıcımız ısrar eder, kendisini götürmek istediğini söyler. 1000 TL alabileceğini sanan kuyumcumuz gözü bulan dolandırıcıya 250 TL vermeyi ve gözü vermesini teklif eder. Artık günümüzde bu kedimi köpeğimi kaybettiğime kadar gelmişti. Bu yöntemin yüzlerce farklı versiyonu bulunmaktadır. En eski dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan bu yöntemde dolandırıcımız seyirciye 3 kart gösterir. Bunlardan biri papazdır. Kartları karıştırarak hedefe papazı bulmasını söyler. Önce küçük miktarlarda para koyarak hedefi kazanmasına izin verir. Sonunda ise büyük miktar bahis koydurarak el çabukluğuyla kartları değiştirir ve parayı alır. Çok farklı versiyonları vardır. Bir versiyonunda sürekli dikkati kendine çeken dolandırıcımız sayesinde başka bir dolandırıcı toplanan kalabalığın cüzdanlarını çalar. 3 bardak içerisinde dolu olanı bul yöntemi de epey yaygın. Web sitelerinde çıkan sahte antivirüs yazılımları bilgisayarınızda virüs olduğunu ve temizleyebileceğini söyler. Bir kısmını temizlediğini iddia ederek programın full versiyonunu satın almak için sizi siteye yönlendirir. Tabii ki program falan satın almaz, dolandırıcının hesabına para yatırmış olur. Ruhunuz bile duymadan. O yüzden bilmediğiniz e-postaları, bağlantıları açmayın.
Dolandırıcılar sahte web siteleri yardımıyla kişisel bilgilerinizi ya da kredi kartı bilgilerinizi ele geçirmeye çalıştılar. Ele geçirilen şifreler, kredi kartı, adres, telefon vesaire bilgileri başınızı epey ağrıtabilir. Kimlik hırsızlığı günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğundan bu konuda oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Girdiğimiz sitelere mutlaka dikkat edin. Dolandırıcılar internet sağlayıcınız gibi sizi arayıp ücret talep eder ya da bilgisayarınıza erişim için bilgi ister. Hatta son dönemde güncel olanı taahhütünüz bitiyor. 2014 yılında dolandırıcılar hiçbir lisansı olmayan tamamen sahte banka şubesi açarak 200 milyon Çin yuanı toplayarak ortadan kayboldular. Fazla sayıda dolandırıcı epey emek gerektiren bir yöntem. Günümüzde uygulanması zor olsa da 2019 yılından 10 yıldır sahte avukatlık yaparak para kazanan bir adamın yakalandığını unutmamak gerekir. Özellikle ülkemizde yasal boşluklar nedeniyle sahte uzmanlar, diyetisyenler, psikologlar, doktorlar, çocuk gelişimi uzmanları bolca mevcut. Hepsinin ofisleri, internet siteleri, çalışanları mevcut ve hepsi bu sahteciliğe devam etmekte. Özellikle fatura merkezi adıyla açılan iş yerlerine çok dikkat etmek gerekir. 2017'de Bursa'da açılan sahte bir merkezde 4500 kişinin kredi kartı bilgilerinin kopyalandığı, 2019'da İstanbul'da açılan sahte fatura ödeme merkezinin yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Son dönemde bir de kuyumcuda altın emanet bırakan mağdurlar epey arttı. Oyuncu olmak ister misiniz? Ajansımıza yeni yüzler arıyoruz mesajları. Şimdiye kadar almadıysanız tebrikler. Şanslı azınlıktasınız. Dolandırıcılar tarafından kurulan kast ajansları yurt dışında iş imkanı sunan aracılık şirketleri nedeniyle çok fazla insan mağdur olmakta. Bu tür yerler özellikle size eğitim vermeleri gerektiğini söyleyip kurs ücreti de talep edebilir. Her şey yasal bir zemine de oturtulmuş olabilir. Masraf adı altında bir takım vaatlerle kısa yoldan köşeyi dönme sözü verebilirler. Özellikle turistlere uygulanan bu yöntemde dolandırıcımız turistin önüne cüzdanını bilerek düşürür. Cüzdanın düşürüldüğünü gören turist cüzdanı alır, dolandırıcıya vermek ister. Dolandırıcı birden bağırmaya başlar ve turistin cüzdanından para çaldığını iddia edip polisi çağırmakla tehdit eder. Zaten yabancı bir ülkede olan turist başının belaya girmemesi için eksik miktarı dolandırıcıya vermek zorunda kalır. Önünüzden geçen hırpani kıyafetli boyacı çocuk fırçasını düşürürse aldırmadan geçip gidin. Benden söylemesi. Ya da otogar gibi yerler ikram denilerek uzatılan çaylara, dürümlere dikkat et. %100 korunmak mümkün olmasa da İnternet alışverişlerinde mutlaka 3D teknolojisini kullanın. Günlük limitinizi en fazla 1000 TL ile sınırlı tutun. İhtiyaç duyulması halinde günlük arttırıp işiniz bitince tekrar azaltabilir. Her ne olursa olsun kredi kartınızın arkasındaki CVV kodu, onu yok edin. Bir alışverişten şüphelendiğiniz zaman, şüpheli bir işlem gördüğünüz zaman kartınıza bloke kattır. Bankayı arayın. Geriye dönük 6 aylık harcamalara itiraz edilebiliyor.